Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Tarot eğitim videoları serisine bugün kılıçlarla, Minor Arcana'daki kılıçlarla devam ediyoruz. İyi seyirler diliyorum. Minor Arcana'daki hava elementini temsil eden kılıç kartları zihin, haberleşme, öğrenme, düzgün iletişimle ilgilidir arkadaşlar. Keskin ve kurnaz zekayı da aynı zamanda anlatır. Kılıç üçlüsü ve kılıç dokuzlusu arkadaşlar ve aynı zamanda da onlusu diğer serideki kartlara göre biraz daha farklıdır. Mesela değnek üçlüsü, kupa üçlüsüne baktık bu zamana kadar. Fakat burada kılıç serisinde biraz bu 3 numaralı, 9 numaralı ve 10 numaralı kartların anlamları biraz farklılaşıyor. Evet, inceleyelim bakalım neymiş. Kılıç asından başlıyoruz arkadaşlar. Bir kılıç, böyle gökten çıkan elin içinde bir kılıç var ve başında da böyle bir zafer işareti gibi, zafer sembolü gibi bir taç, yani bir taçın içerisinden, kral tacının içinden geçmiş bir kılıç var. Bakalım neymiş anlamı. Hava elementinin en güçlü olduğu karttır ki as kartları her elementin dahil olduğu elementin en güçlü kartları olduğunu söylemiştik. İletişim, başlangıçlar, gücünüzü kullandığımız alanlardaki mutlak başarıdan bahseder. Geçmişteki tüm negatifliğe nokta koyup yeni bir başlangıç yapmaktan, keskin bir başlangıç yapmaktan bahseder. Odaklanma ve buna uyumlu bir düzenlemeye gitme gerekliliğinden de bu kart bize bahseder. Yeninin doğması için eskiyi alan kendi yazımı okuyamıyorum. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Gerçi çok da önemli değil ama bazen kendi yazımı gerçekten okuyamıyorum. Yani şöyle size göstermiştim daha önce. Şu defterden destek alıyorum. Çünkü çok uzun süre konuştuğum için unutabiliyorum. Kelimeler birbirine karışabiliyor. İşte bu defter benim tarot defterim. Yani tarot bilgilerimi not aldığım defterim. Buradan bana destek oluyor bu videoları çekerken ama bazen kendi yazımı okuyamıyorum. Neyse devam edelim. Nerede kalmıştık? Evet, yeninin doğması için eskiyi öldürme gerekliliğinden bahseder bu kart bize. Aynı zamanda duygularla değil, akılla karar verme ve netlik gerekliliğinden bahseder arkadaşlar. Yeni bir başlangıcın çok gerekliliğinden de bahseder. Gölge yanı ise dağınık olma potansiyelidir. Şimdi bu kartı gördüğümüz yerde ne düşünüyoruz? Keskin ve yeni bir başlangıç ya da bu başlangıcın gerekliliği. Çünkü hava elementinin en yüksek olduğu kart o entelektüel zihin ve keskin kararlılığın aslında en yüksek olduğu karttır arkadaşlar. Keskin ve yeni bir başlangıç. Devam edelim. Kılıç ikilisine geçtik. Şimdi kılıç ikilisinde elinde kılıç olan ve bu şekilde çapraz, şu an siz tabii göremiyorsunuz, ben yaptım ama görmeniz mümkün değil. Kartı göstereyim. Çapraz şekilde elinde kılıçlarla gözleri kapalı içe dönüş. Arkadaşlar bu kartın tamamen zihinsel içe dönüşten bahseder. Bu kartın anlamı, bakın şurada bir ay var. Yani bir belirsizlik, bir içe dönüş. Zaten gri renk de burada çok ağır bir şekilde kullanılmıştır. Ne demiştik gri renk için renkleri anlatırken? Belirsizlik demiştik. İki ihtimalin arasından birini seçmek ve onunla ilerlemek. Arkadaşlar iki kılıç ikilisi zaten dualite demiştik. Önünüzde iki ihtimal varsa onunla ilgili bir seçim yapmanın zamanının geldiğinden bahseder. Akıl kararsız kalsa da sonunda kararı yine kalp verecektir. Ne diyor burada? Yani akıl olarak belki de şunu da anlayabiliriz bu kartı gördüğümüzde. Zihnini kapatıp kalbinle düşünmeye başla. İçe dön, içe dönüş. Bakın gözler kapalı. Tamamen durağan ve hareketsizlik var burada. Ve kalbine dön, kalbinle düşün anlamında da olabilir. Sezgilere güvenme konusunda da bir uyarıdır bu kart arkadaşlar yine. Yani sezgilere güvenme konusunda çok kartımız var. Bu uyarı niteliğinde bu arada tarotta. Siz de fark etmişsinizdir. Belirsizliğin gerilimi yenmek için kendi kendine
belirsizliğin gerilimini yenmek için kendi içine dönmekten bahseder arkadaşlar. Bir belirsizlik var diyelim ki ortada. Bu kartı gördüğünüz zaman işte bu belirsizlikten kurtulmak için, bu bulanıklıktan kurtulmak için içine dön ve sezgilerine güven kısaca. Yani bu kartın anlamı bu. Bilinçaltının sesine kulak ver diyor. Aynı zamanda bilinçaltında anlatıyor. Neden bilinçaltı? Çünkü burada ay var, burada su var arkadaşlar. Yani bilinçaltına doğru bir in bakalım. Ne diyor sana bilinçaltın, kalbin ve sezgilerin. Bu kartı gördüğünüz zaman bunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Geçelim kılıç üçlüsü kartına. Kılıç üçlüsü kartı az önce de belirttiğim gibi diğer serilerin üçlülerine göre biraz daha sevimsiz bir karttır. Sevimsiz olmasını tabii ki sevimsiz derken bunu dışladığım için söylemiyorum. Bana göre tarottaki her kart ayrı ayrı değerlidir. Bu da öyledir. Çünkü neden? Olumsuz ve negatif kartlar da bizim gelişimimiz için gereklidir. Bizdeki bu negatifliği bize yansıttığı için. Bu yüzden değerli. Şimdi kılıç üçlüsünde kalbin üzerine 3 tane kılıç saplanmış görüyorsunuz. Arkada bulutlar, şimşek, yağmur, yani böyle iç karartıcı bir sahne görüyoruz bu kartın üzerinde. Neymiş bakalım? Keskin bir düş kırıklığı ve acı veren olaylar. Tabii ki bunu anladık zaten. Ayrılık, anlaşmazlık ve kavgalar, rahatsız edici duygular, problemler, halının altına süpürülenlerin sonunda kişiyi bulması, yaşananlardan ders çıkarmak ve bir daha yaşamamak için önlem almak konusunda da uyarı. Şimdi bu kart bazen üçlü ilişkilerden de bahseder duygusal bakımlarda arkadaşlar. Bu kartı gördüğünüzde yani 3 tane kalbin acı çekmesi anlamına da gelebilir kılıç üçlüsü. Yani biraz hüzün ve acı kartıdır kılıç üçlüsü arkadaşlar. Kılıç dörtlüsü. Şimdi bakın kılıç üçlüsünde yaşanan bu hüzün ve acı var ya. Şimdi kılıç dörtlüsü bir sonraki kartta kişi bir dinlenmeye geçmiştir. Bakın bir kılıcı kişinin altındadır. Yatağının altındadır. Diğerlerini buraya asmıştır. Yani bu bize bir dinlenme ve mola döneminden bahseder fakat zihinsel, çünkü zihin kartı olduğu için kılıçlar zihinsel bir dinlenmeden bahsediyor ve burada savaş öncesi hazırlık, yani bu geçici bir dönem, geçici bir dinlenme, adı üstünde mola nedir zaten, geçici bir dinlenme halidir. Burada da bir geçici dinlenme hali görüyoruz ama sonrasında bir harekete hazırlık var. Yani bunu bir asker olarak resmetmişler, bir savaşçı asker olarak resmetmişler burada arkadaşlar. Bakalım. Mola zamanı. Dinlenirken hazırlık yapmak aynı zamanda. Yani bu kartı gördüğünüzde birileri dinleniyordur. Mola zamanındadır. Fakat bu boş bir bekleyiş değildir. Boş bir dinlenme değildir. Bir şeye hazırlık yapıyordur kişi burada. Zihinden özgürleşme gerekliliği aynı zamanda zihin kartı olduğu için zihinden, hani dedik ya, zihnen mola vermek anlamında kullanılır dedik ya. İşte zihinden özgürleşme gerekliliği, yani onun vaktinin geldiğine dair de bir uyarı olabilir. Az önceki kılıç ikilisi karşısına biraz benzedi bu yorum. Parazit düşünceleri öldürme zamanı. Hayatın kişiye yüklediği rollerden çıkmak. Bu geçici bir süre, içsel değişim yaratmak için demişiz. Bir eylem öncesi dinginlik ve planlama aşaması. Yani bir eylem öncesi aşama, eylem öncesindeki aşama, zihinsel olarak bir mola verme gerekliliği, belki de zihinsel olarak düşünmeyip biraz daha kalbe yönelme gerekliliğinden bahsediyor olabilir. Ama bir şeye hazırlık vardır bu kartta arkadaşlar. Bir harekete hazırlık vardır. Kılıç beşlisi kartına geçtik. Kılıç beşlisi kartında böyle biten bir düello mu desem, savaş mı desem, kılıçlar, yani burada bir pes ediş vardır. Kılıçlar yere atılmıştır. Bu kişi zafer kazandığını zanneder. Yerdeki kılıçları, yani savaş ganimetlerini toplamaya başlamıştır. Gördüğünüz gibi. Bakalım neymiş? Mücadele. Yani bu kart aynı zamanda mücadele kartıdır. Bir de şey de olabilir. Böyle hani bir savaş bittikten sonra ya da bir olay bittikten, bir şeyin içinden çıkıldıktan sonra dönüp bir arkaya bakmak. Ne kazandım, ne kaybettim? Tam olarak dönüp arkaya bakmak zaten burada resmedilmiştir. Kazanılması gereken bir zaferin neye mal olursa olsun kazanılacağı. Aslında kazanmış gibi görünen kişi büyük bir yenilgiye uğramıştır. Bakın şurada kazanmış gibi görünüyor ya. Aslında kazandığını zanneden kişi kazanmamıştır diyor. Kendine ve hırslarına yenilmiştir.
zafer anında kendini de zafer anında kendini de yenebilen 2 kere kazanır diyor. Şimdi burada hani dedi ya hırslarına yenilmiştir diye bir önceki maddede. Hırslarına yenilmiştir ve bu aslında bu hırslarını yenebilen hem karşısındakini yenmiş hem de kendini yendiği için 2 kere kazanmıştır demek istemiş burada arkadaşlar. Yani bu bir savaş ve mücadele kartı. Aynı zamanda dönüp arkaya bakıp bir değerlendirme gerekliliği. Kazandığını zannettiğin konularda biraz daha dikkatli bak bakalım, gerçekten kazanmış olabilir misin? Yoksa hırslarına mı yenildin şeklinde bir uyarı var. Yani kazandığınızı düşündüğünüz zaferleri tekrar gözden geçirip değerlendirmenizi istiyor arkadaşlar bu kart. Geçtik kılıç altılısına. Kılıç altılısında bir gidiş vardır. Bakın şurada sular biraz daha böyle dalgalıdır. Daha durgun sulara doğru gidiş vardır. Bu bir. İkincisi, bu kartın sembolizmasını severim. Biraz üstünde duracağım bu yüzden. İkincisi, kadın bir çocukla kayığa binmiştir. Kayığı kullanan biri vardır. Bu ruhsal yolculuğu aslında anlatır bu kart. Yani ruhsal olarak daha sakin, dingin yerlere gitmekten bahseder. Ve buradaki kişi, buna yardım eden kişi ruh rehberlerimizdir. Aynı zamanda bunu temsil eder. Ve bu yolculukta kişi bu kılıçları alıp bindiği tekneye saplamıştır. Yani bunlar da tecrübeleri de işte bu yaşadığı geçmiş yaşamlarında, yani geçmişte yaşadığı tecrübeleri de yanına alarak gidiyor. Yani onları da geride bırakmıyor ki hani ileride lazım olur, hayat yolunda bana lazım olur diye bu kılıçları ya da unutmayayım, bunlar bana ders olsun diye bu kılıçları yanına alıyor. Tabii bir hüzünlü bir gidiş var, üzgün bir gidiş var burada. Bu kılıçları tekneye saplıyor ya, yani kayık neyse şu, oradan çıkardığı anda da kayık su alacak. Yani bu şu demek, tecrübelerinizi yok sayamazsınız. Tecrübelerinizi yok sayarsanız ilerleyemezsiniz. Bunu anlatıyor. Çok güzel bir sembolizma, çok güzel resmedilmiş gerçekten. Yani karşıdaki şu gidilecek yerin gri olarak resmedilmesi, şu dağların gri olarak resmedilmesi çok anlamlı. Çünkü bir bilinmezliğe doğru gidiliyor aslında. Fakat mecburi de olsa bu gidiş ruh rehberlerinin yardımıyla bu ruhsal yolculukta daha sakin, dingin limanlara doğru gidildiğinden bahsediyor. Bizi yoldan alıkoyan nedenleri düşünmek için bir fırsattır demiş. Sorunlardan uzaklaşma, yeni bir sayfa açma isteği. Yeni sayfa açarken bütün hesapları kapat ve kendinden kaçıp sorunları halının altına süpürme. Yani giderken hesapları kapatıp git. Yeni bir şeye başlayacaksan eski olanı kesinlikle kapatmalısın. Giderken uyarısı da var bu kartın üzerinde. Yani özetle kılıç altılısı bir giriş kartı, bir artık yeni sayfa açış kartı ama tecrübeleri de yanına alarak ve ruh rehberlerinin de yardımıyla. Geçtik kılıç yedilisi kartımıza. Kılıç yedilisinde arkadaşlar bir sahtekarlık, böyle bir hile, düzen gibi bir sembolizma vardır. Kişi kılıçları aslında çalmıştır. Yani ama aslında kartın sevimli bir tarafı da var. Şurada mesela birileri kavga ediyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Belki onları birbirine düşürüp kaçıyor. İşte yanına aldıkları, çaldıklarıyla kaçıyor. Ve kişinin üzerindeki kostüm biraz böyle hani sirk, ne diyelim, saray soytarısı gibi belki de. Yani böyle eğlendiren, soytarılık yaparak aslında çalıp çırpan birinden de bahsediyor olabilir bu kart arkadaşlar. Bakalım neymiş? Kurnazlık ve ikiyüzlülük. Yani bu kartı gördüğünüz yerde dikkat etmeniz gerekiyor ciddi anlamda. Kurnazlık ve ikiyüzlülük, manipülasyon, dürtülerin engellenememesi ve bir yolunu bulup hızlıca amaca ulaşma isteği. Yani arkadan kısa yolları dolanma, arkadan iş çevirme gibi konuları içerir bu kart. Kısa vadeli çıkarlar peşinde koşmanın, kendini kandırmanın ve yaptıklarının fark edilemeyeceğini sanmanın getirdiği zorluklar demiş. Ve aynı zamanda dürüst olmanın gerekliliği. Yani bu kartı görüyorsanız başkalarıyla ilgili ya da kendinizle ilgili dikkat edilmesi gereken dürüstlükle ilgili bir konu var demektir arkadaşlar. Geçtik kılıç sekizlisine.
Kılıç sekizlisinde kılıçların ortasında bir kadın, elleri kolları bağlıdır fakat gevşek şekilde bağlanmıştır ve aynı zamanda gözleri de bağlıdır. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu kişinin kendini kendi zihin hapishanesine hapsetmesidir. Yani zihinsel bir ne diyelim buna? Kişinin kendi zihninde yarattığı engellerden bahseder bu kart. Ne demiş? Sınırlandırılmış inançlar, yani kişinin kendi sınırlandırdığı inançlar, atalardan gelen düşünce kalıpları, zaten bizim düşünce kalıplarımızın çoğu atalarımızdan gelmiştir. Çoğu fikrimiz bize değil, anne babamıza aittir gibi gibi. Bundan bahsediyorum bu kart arkadaşlar. Olumsuz inanç kalıpları, gerçekte var olmayan düşünceler, bunlardan özgürleşme gerekliliği, yani gerçekte var olmayan sadece zihnimizde kurduğumuz düşünceler ve bunlardan özgürleşmemiz gerektiği, kendi kendinize dönmek ve temizlenmesi gereken konuları temizlemek konusunda ciddi bir uyarıdır bu kart arkadaşlar. Yani diyor ki elin kolun sıkı bağlarla bağlı değil, gevşek bağlarla bağlı. Bu zihin hapishanesinden çık ve kır zincirini. Bu engeller, yani bütün engeller zihnimizdedir arkadaşlar. İşte bu kart tam olarak bunu anlatıyor. Kılıç dokuzlusu. Siyah rengi anlatırken özellikle seçtiğim kılıç dokuzlusu, kılıç onlusu biliyorsunuz. Diğer serilerin kartlarına göre farklı anlamı olan, yani mesela diğer serinin 9 ve 10 numaralı kartları ve 3 demiştik kılıçta. Daha farklıdır. Bu kılıç serisinde biraz daha farklıdır. Bakın burada uykusuz geceler geçiren, uyuyamayan, kabuslar gören bir insan resmedilmiş. Bunların hepsi tabii ki bilinçaltına işleyen sembolizmalar. Bunlardan da bahsetmiştik. Şimdi ne diyor? İçsel korkular. Korkularının esiri olmuş kişi. Rüyaların ya da kabusların gerçek zannedilmesi, yani rüya ile kabusun artık gerçekle kabusun ya da rüyanın artık birbirine karıştırılması diyebiliriz. Kendine gelme gerekliliği bu konuda. Bazen ruhsal problemlerden ve depresyondan da bahseder bu kart arkadaşlar. Jung'a göre rüyada görülen her kişi yine kişinin kendisini sembolize eder demişiz. Yani rüyanızda gördüğünüz her kişi sizi sembolize ediyor arkadaşlar. Jung bu şekilde bir tespitte bulunmuş. Kendini anlamak için dışarıya değil içeriye yönelmen gerektiğiyle ilgili de bir karttır aynı zamanda kılıç dokuzlusu arkadaşlar. Ve kılıç onlusu. Kişi sırtına 10 tane kılıç yemiştir ve yere artık yığılmıştır. Ölmüştür yani artık. Bakın şurada bir karanlık ve hemen ardında, yani karanlığın sonrasında yükselen güneş, yeni doğacak gün. Bir bitiş ve yeniden, zaten 10 rakamından mütevellit bir bitiş ve yeniden doğuşu temsil ediyor. Ne demiş? Bir sonlanma, bitiş ve yenilgiye dayalı bir kader. Zihnimiz acımasız bir efendi ancak sadık bir köledir arkadaşlar. Yani aslında her şey zihnimizde biter. Eğer zihninizin sizi yönetmesine müsaade ederseniz acımasız bir efendi olur. Eğer siz onu yönetmeyi yani yönetimini ele alırsanız, zihninizi kendiniz yönetirseniz size sadık bir köle olur. Bunu demek istiyorum burada. Kurban bilincinden çıkma ve hayatının sorumluluğunu alma gerekliliği. Kaybettiklerini yeniden toparlamak için harekete geçme şansının hala olduğunu anlatan bir karttır. Kılıç onlusu sert bir karttır ama sonrasında şurada doğan güneşle, o dağılan bulutlarla, kara bulutlarla da bir umut vaat eder. Yeter ki zihin hapishanesinden çık. Şu sözü tekrar etmek istiyorum. Zihnimiz acımasız bir efendi ancak sadık bir köledir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Kılıç Prensi. Geçtik. Yine bir prens enerjisi, yine toy bir enerji. Ne demiş? Özgürlüğüne düşkün, atılgan ve maceraperesttir. Hayalperesttir. Bilime bağlı olduğu kadar doğaya da ilgisi vardır. Sentezcidir. Gücünü zıtlıklardan alır. Gölge tarafı ise baş kaldıran ve uzlaşmayan kişiliktir. Ayağını yere sağlam basmak ve her adımına dikkat etmek konusunda da bir uyarıdır. Kılıç Prensi hem haber hem iletişimlerden bahseder hem de ayağını yere sağlam basma konusunda da bir
uyarıdır. Kılıç şövalyesi hızlı ve öfkeli şövalyemiz. Tarot kartındaki en öfkeli, asi gençlik kılıç şövalyesidir. Atının üzerinde böyle rüzgarla, şimdi bakın arkadaşlar, burada dikkatimi çeken bir şey var. Mesela şimdi burada ağaçlar, rüzgar şu yönden istiyor belli ki, ağaçlar bu tarafa doğru eğilmiş ama kılıç şövalyesi rüzgarın tersine doğru gidiyor. Yani öfkeyi ve hırsı görüyor musunuz burada? Ne demiş? Atılgan ve gözü pek. Evet. Yıkıcı olabilen bazen. Evet. Burada görüyoruz zaten. Allah 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 diyerek devam ediyor. Uzun planlar yapıp düşünmek yerine direkt eyleme geçmeyi seven bir enerjiyi anlatır bize. Kılıç şövalyesi. Maceracı, kibirli ve inatçı olabiliyor bazen. Ardına bakmadan ileriye ve ilerle ve şüphe etme mesajı olabilir bu kart arkadaşlar. Bu konuda bir uyarı olabilir. Ardına bakmadan ilerle ve hiçbir şeyden şüphe etme. Gölge yanı kaçtığı şeyleri eyleme dökerek bastırmak. Yani kaçtıkları varsa, böyle kendinden kaçtığı durumlar varsa işte harekete geçerek bunları bastırmak. Nedir? Kendiyle yüzleşmek yerine öfkesini kusmak ya da farklı şekilde enerjisini ve dikkatini farklı yöne vermek. Yani kaçtığın bir şeyler var ve bununla yüzleşmen gerekiyor şeklinde bir uyarı olabilir. Sorumluluk almanın gerekliliğinden bahseder. Kılıç şövalyesi arkadaşlar. Kılıç kraliçesi, namı diğer erkek Fatma da diyebiliriz. Yani ben öyle kendi adıma öyle kodladım. Kılıç kraliçesini ilk öğrendiğim zamanlarda böyle bir kodlama yapmıştım unutmamak için. Gerçekten çok ayakları yere sağlam basan sert bir kraliçedir bu. Her ne kadar dişil güç olsa da dişil güçlerin içinde en erkeksi olanıdır diyebiliriz. Şimdi bakalım neymiş? İletişim gücünü ve sezgilerini çok iyi kullanabilen. Evet, zaten kılıç serisi. Kişileri iyi yöneten, iyi bir yöneticidir kılıç kraliçesi. Hırslı ve kırıcı olabilen, çok da serttir aynı zamanda. Zaten belki de bu hırslı ve kırıcılığı dengeli olduğu sürece iyi bir yönetici olması da buradan geliyor olabilir. Adaleti sağlarken net olan, zaten kılıçlar bize netlikten bahseder. Adaleti sağlarken net olabilen, sürekli tetikte olan, tedbirli ve sürekli tetikte kendini koruyan, kurallara sıkı sıkıya bağlı, ileri görüşlü ve plancı, bağımsız kararlar alan ve taviz vermeyen demişiz. Duygusal davranmanın zayıflık olduğunu düşünen, gölgesi duygusuzluk ve kibirdir arkadaşlar. Bu konuları temsil ediyor kılıç kraliçesi. Yani okumadaki kişiyi bu şekilde yansıtabilir. Kılıç kralımız da yine böyle tahtında oturan bir kralımız. Neymiş bakalım? Koruyan ve kollayan, tabii ki. Bunun artık söylememize bile gerek yok. Krallar söz konusu olduğunda baba figürü demiştik. Aklı ve mantığı ile yöneten, yani kılıç kralı ile kılıç kraliçesi akıl ve mantıkla yöneten kişilerdir. Duygusal kararlar vermeyen, bakın yine kılıç kraliçesine benzer burada. Otoriter ve sağduyulu, mantık evliliği yapan, bu yüzden animası eksik kalan, bakın kılıç kraliçesi, kralı, belki kralların içinde animası en eksik kalan kraldır. Çünkü o dişil duygusal anima nedir? Dişil duygusal tarafıdır erkeğin içindeki. İşte o tarafı çok eksik kaldığı için belki de her ne kadar kral olsa da burada yani mantık evliliği yapmak ya da ilişkinin içinde mantığı ön plana almak gibi özellikleri vardır kılıç kralının. Bilim ve teknolojiyle ilgilenen, aynı zamanda analitik düşünen, stratejik, şefkat ve anlayış eksikliği olan, işte animasının düşük olmasından dolayı şefkat ve anlayış eksikliğine düşük olan kraldır diyebiliriz. Stratejik ve analitik düşünmeyi de aynı zamanda çok seven kralımız kılıç kralıdır arkadaşlar. Böylece kılıç serisini de bitirmiş olduk. Geriye son bir serimiz, para serimiz kaldı. Bir sonraki videoda da bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz, bu emeklerime karşılık destek olmak isterseniz de lütfen abonelik, beğeni ve yorumlarınızı bırakın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Like and
subscribe.